2026'dan yani yeni yıldan herkese merhaba. Bu hem bu ayın hem de yeni yılın ilk içeriği. Herkese selamlar. Bugün senin için seçtiğin kaynaklara, Türk sinemasının temel taşlarından birine dalıyoruz. Cüneyt Arkın'ın efsanevi Malkoçoğlu serisine. Evet. Görevimiz basit aslında. Bu 6 filmin sadece hikayesini değil, neden bir nesli bu kadar derinden etkilediğini ve sinemamızdaki yerini anlamak. Kesinlikle. Yani bu filmler sadece birer aksiyon filmi değil, aynı zamanda bir dönemin ruhunu, kahramanlık anlayışını ve tabii ki Yeşilçam'ın o inanılmaz yaratıcılığını yansıtan kültürel belgeler. Hatta seride 7 film var ama biz Evet. Birinde Serdar Gökhan oynuyor. Biz bugün Cüneyt Arkın'la özdeşleşen o 6 filmlik inanılmaz serüvene odaklanacağız. O zaman ilk adımla başlayalım. Her şeyin başladığı 1966 yapımı siyah beyaz Malkoçoğlu filmi. evet, ilk film. Film bizi doğrudan Sırbistan'a, ölüm döşeğindeki bir kralın sarayına götürüyor. Ve taht için çekişen iki oğlu var. Klasik bir başlangıç aslında. Aynen. Büyük oğul Gregor, hani o meşhur laf vardır ya, bükemediğin bileği öpeceksin diyor. Osmanlı ile barışçıl bir politika istiyor. Ama küçük kardeş Lazar. Lazar tam tersi. Gözünü kan ve hırs bürümüş, Macarlarla birleşip Türklere savaş açma derdinde. Aslında burada temel bir ideoloji çatışması görüyoruz. Yani bir tarafta diplomasi, sağduyu, Gregor'ın temsil ettiği o devlet aklı var. Evet, Diğer tarafta ise Lazar'ın temsil ettiği kör bir hırs, kan dökme arzusu. Hatta o kadar kişiselleştiriyor ki meseleyi, abisinin asil Sırp kanı taşıdığından bile şüphe ettiğini söylüyor. o kadar yani. Bu meselenin artık politik bir anlaşmazlık olmadığını, kişisel bir nefrete dönüştüğünü gösteriyor. Tabii bu karışık haberler Osmanlı Sarayı'na da ulaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Divanı Hümayun'u toplamış ama gelen istihbaratlar o kadar çelişkili ki. Kim kime dumduma. Aynen. Lazar abisini öldürdü mü, sürgüne mi yolladığı belli değil. İşte tam bu belirsizlik anında Fatih en güvendiği Akıncı Bey'ine çok net bir görev veriyor. Görev de çok net. Lazar yakalanacak, cezalandırılacak. Ve o kutsal taç yani krona Gregovar'ın başına takılacak. Görev Malkoçoğlu'nun. Ama asıl ilginç olan bence ihanetin sadece düşman topraklarında olmaması. Tehlike içeriden geliyor. Saraydan. Hem de nasıl? Osmanlı Sarayı'nda Sadrazam Mehmet Paşa'nın kendi gizli bir gündemi var. Bir yandan Lazar'a aşık olan Beluşi adında bir kadını kullanıyor. Vay be. Diğer yandan da Malkoçoğlu'na diş bileyen Sivricehisar komutanı İshak Bey'i, onu da diye gaza getiriyor. Bütün makamlar Malkoçoğlu'na gidiyor, sen ne güne duruyorsun? Bir dakika, yani sadrazam düşmanla işbirliği yapıp kendi Akıncı Bey'ine komplo mu kuruyor? Bu inanılmaz bir ihanet seviyesi. Tam olarak öyle. Bu da aslında Yeşilçam'ın o dönemki tarihi filmlerine çok özgü bir durum. Düşman asla sadece dışarıda değildir. Genelde içeridedir. En büyük tehlike genellikle içerideki haindir. Bu da hikayeye ikinci bir gerilim katmanı ekliyor. Malkoçoğlu sadece Lazar'la değil kendi komutanının hatta sadrazamının tuzaklarıyla uğraşmak zorunda. Malkoçoğlu'nun Sivricehisar Kalesi'ne girişi de bu gerilimi çok iyi yansıtıyor. Bir okçuluk yarışmasının ortasına dalıyor. O efsane sahne. Hı hı. Ve tek bir okla hedefteki oku ortadan ikiye bölüyor. Herkes hayran kalıyor tabii. İshak Bey'in suratı kıskançlıktan bir karış. Yerle bir oluyor karizması. Tam o anda da Fatih'in fermanı geliyor ve kaledekiler sultan güveneceği adamı bilir diyerek İshak Bey'i resmen yerin dibine sokuyorlar. Bu sahneler bize Malkoçoğlu'nun karakterini de gösteriyor. O sadece bileği kuvvetli bir savaşçı değil, aynı zamanda çok zeki ve gözlemci. Mesela Han'daki sahneler. Evet. Parası olmadığı için dayak yiyen Akıncı Ejder'i kurtarıyor, çiçekçi kılığındaki Prenses Ilona ile karşılaşıyor ve durumdan şüpheleniyor. Hemen anlıyor bir iş olduğunu. Ve casus Peluşi'nin kurduğu tuzağı anında fark edip oyunu bozuyor. Her adımı hesaplı, her hareketi planlı bir karakter. Ve bu ihanetler zinciri en tepeye ulaşıyor. Hain İshak Bey, Gregovar'ın esir düşmesini fırsat bilip Fatih'e bir mektup yazıyor. İftiranın böylesi. Diyor ki, Malkoçoğlu, Prenses Ilona'nın aşkı için vatanını sattı, Gregovar'ı Lazar'a teslim edecek. Bu iftira üzerine Fatih'in emri de çok net. Derhal yakalarsın ve boynu vurulsun. İşte filmin finali tam bir adalet manifestosu gibi.
Malkoçoğlu üzerine atılan tüm bu iftiralara rağmen tek başına bütün düğümü çözüyor. Her şeyi temizliyor. Lazar'ı öldürüp kesik başını ve Krona'yı padişahın önüne atıyor, İshak'ın ihanetini de belgeleriyle ortaya çıkarıyor. Sadece kendini aklamıyor, aynı zamanda Sırbistan'da düzeni yeniden sağlıyor. Bu, kahraman gelir, kaosu bitirir ve düzeni tesis eder temasının mükemmel bir örneği. Ve ilk filmde devlete olan görevini tamamlayıp düzeni yeniden sağlıyor. Ama bu kahramanın kendi dünyası. İkinci filmde 1967 yapımı Malkoçoğlu krallara karşı da başına yıkılıyor. İşte burada işler kişiselleşiyor. Tamamen. Mesele artık bir ferman değil, kişisel bir intikam. Hatta bu filmde Cüneyt Arkın'ın adanmışlığı da başka bir seviyede. Saraya atla girdiği bir sahnede gerçekten eli bileğinden kopuyor ve tıp fakültesinden hocası gelip elini geri dikiyor. İnanılmaz bir olay. Bu olay Fiuri Hulmi'yi de yansıtıyor aslında. Bu filmde her şey daha kanlı, daha acı ve daha kişisel. Malkoçoğlu Mora seferinden dönüyor, bir bakıyor ki evi yakılmış. Her şeyini kaybetmiş. Karısı ve adamları katledilmiş, tek oğlu Polat ise kaçırılmış. İşte o an o efsanevi Akıncı Bey'in motivasyonunu tamamen değiştiriyor. Artık o bir devlet görevlisi değil, yaralı bir baba. Bu da karakteri bize daha insani, daha yakın kılıyor, değil mi? Kesinlikle. Onun acısını kendi acımız gibi hissediyoruz. Oğlu Polat'ı ararken yolu bir esir pazarına düşüyor. Ve burada karşısına sıradan bir düşman çıkmıyor. Kazıklı Voyvoda Vladimir Çebeş. Evet ve bu ismin seçimi asla tesadüfi değil. Kazıklı Voyvoda yani tarihsel Vlad Tepes. Drakula. Aynen, Batı kültüründe Drakula efsanesine dönüşmüş, zulmün ve vahşetin sembolü bir figür. Onu düşman olarak konumlandırmak, Malkoçoğlu'nun sadece bir tiranla değil, adeta kötülüğün vücut bulmuş haliyle savaştığını anlatıyor. Ve planı da korkunç. Planı da bu kötülüğe yakışır cinsten. Malkoçoğlu'nun oğlu Polat'ın beynini yıkayıp onu babasına karşı bir ölüm makinesine dönüştürmek. Bir babayı öz oğluyla dövüştürmek. Bu artık fiziksel savaşın çok ötesinde. Tamamen psikolojik bir vahşet. Kesinlikle. Düşman, kahramanın en hassas noktasını, ailesini hedef alıyor ve bunu olabilecek en ahlaksız şekilde kullanıyor. Bu, serideki kötülük anlayışının da nasıl derinleştiğini gösteriyor. Filmin sonunda o intikamını alıyor tabii. Evet, Malkoçoğlu'nun Çebeş'i o kayalıklardan aşağı atması sadece bir intikam değil, bu sapkın düzeninde sonu oluyor. Böylece Malkoçoğlu dış düşmanlarla, iç hainlerle ve kişisel psikolojik bir düşmanla yüzleşti. Peki serinin 3. filmi Malkoçoğlu Karakorsan'da karakteri nereye götürdüler? Onu uluslararası bir arenaya taşıdılar ve bir savaşçıdan çok bir casusa dönüştürdüler. Artık 2. Bayezid devrindeyiz ve coğrafya İspanya. Oo, yurt dışına açılıyor. Aynen. Hikayenin merkezinde zalim Engizisyon mahkemeleri ve onların gaddar komutanı Lucio var. Lucio'nun hedefi ise Cem Sultan'ın oğlu Şehlade Osman'ı kaçırarak Osmanlı'ya büyük bir darbe vurmak. Malkoçoğlu bu kez düşmanın arasına sızmak için bir kara korsan kimliğine bürünüyor. Bu kılık değiştirme olayı onun alameti farikası haline gelmeye başlıyor. Tam olarak öyle. Bu onun sadece kaba kuvvetten ibaret olmadığını, aynı zamanda ne kadar usta bir stratejist olduğunu da kanıtlıyor. Ve bu Engizisyon teması aslında çok manidar. Neden? O dönem Türk sineması için düşman sadece askeri bir güç değil, aynı zamanda kültürel ve dini bir tehdit olarak da resmediliyordu. Engizisyon bu zalim ve fanatik Batı imgesinin en tepe noktasıydı. Dolayısıyla Malkoçoğlu burada sadece bir şehzadeyi değil, adeta bir medeniyeti koruyordu. Filmdeki kötülük de yine çok acımasız. Anna de Cordoba'nın gayrimeşru doğan bir bebeği ve annesini soğukkanlılıkla zehirlemesi gibi sahneler var. Çok sert sahneler onlar. Ve tüm bu olayların kilit tanığı da saldırıdan sonra dili tutulmuş, saçları kesilmiş, masum bir kadın. Malkoçoğlu'nun Han'da karşılaştığı bu kadın bütün düğümü çözecek anahtar oluyor. Adaletin tecelli ettiği final sahnesi ise adeta sinematik bir şiir gibi. Engizisyon mahkemesi esirleri yakmaya hazırlanırken bir anda şiddetli bir yağmur başlıyor. Ateşler sönüyor. Aynen. Ateşler sönüyor ve o kaosun içinden Malkoçoğlu beliriyor.
Bu an kahramanın sanki doğaüstü bir güç tarafından desteklendiği, ilahi adaletin bir parçası olduğu hissini veriyor izleyiciye. Bu casusluk ve kılık değiştirme teması 4. film olan Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor da zirveye çıkıyor. Kesinlikle. Bu sefer Malkoçoğlu sadece bir kampa sızmıyor, isyancı Balkan Bey'i Nikola'nın yerine geçerek doğrudan Kral Filip'in sarayına giriyor. Ama o saray, yılanların yuvası gibi. Bu filmde saray entrikası çok daha karmaşık ve katmanlı. Kral Filip'in ikinci eşi, Kraliçe Maria'nın gözünü iktidar hırsı bürümüş. Klasik, kötü kraliçe. Aynen. İsyancı Nikolay'la gizli bir ittifak kurmuş ve tahtın gerçek varisi Prenses Beatrice'i öldürmeyi planlıyor. Malkoçoğlu bu yalanlar ve ihanetler ağının içinde hem hedefine ulaşmaya hem de masum prensesi korumaya çalışıyor. İki cephede birden savaşıyor resmen. Ve o unutulmaz ifşa anı. Beatrice, Nikola kılığındaki Malkoçoğlu'ndan şüphelenip yüzündeki göz bandajını bir hışımla çekip çıkarıyor, işte o an. O an. Malkoçoğlu'nun kükremesi sinema tarihimize geçmiştir. Ben Malkoçoğlu, Sultan Mehmet Han'ın Akıncı Bey'i. Etrafı sarılıyor ama hemen bir koz oynuyor. Durumu lehine çeviriyor hemen. Gerçek Nikola'yı rehin tuttuğunu söyleyerek bir anda kontrolü ele alıyor. Bu filmde de kötüler kendi kazdıkları kuyuya düşüyor. Nikola ve Kraliçe Maria, Kral Filip'i ölen kardeşinin sesini taklit ederek delirtip intihara sürüklüyorlar. Ama planlığı tutmuyor. Tutmuyor. Filmin sonunda öldüğü sanılan kardeşi Farabo ortaya çıkıyor. Yeni kral olarak Osmanlı'ya bağlılığını bildiriyor ve yeğeni Beatrice'i de Malkoçoğlu'na vererek hikayeyi yine bir düzene ve huzura kavuşturuyor. Onu bir asker, intikamcı bir baba ve usta bir casus olarak gördük. Ama 5. film Malkoçoğlu ve Cem Sultan ile seriye bambaşka bir boyut, taze bir kan geliyor. Evet, oğlu Polat. Varlığından haberdar olmadığı gizli oğlu Polat. Evet, bu da seriye kader ve kan bağı temasını çok güçlü bir şekilde sokuyor. Polat, kendini bir çobanın oğlu sanarak büyümüş ama içindeki o akıncı ruhu, kanı onu eninde sonunda babasının yoluna çıkarıyor. Kan çekiyor yani. Aynen öyle. Babasının kim olduğunu bilmese bile tıpkı onun gibi cesur, onun gibi gözü pek bir delikanlı. Bu kahramanlığın eğitimle değil, doğuştan, kandan geldiği fikrini yansıtıyor. O, doğuştan bir akıncı. Bu filmde 2 ana hikaye paralel ilerliyor. Bir yanda Polat'ın kendini kanıtlama ve babasını arama süreci. Diğer yanda da Malkoçoğlu'nun belki de en zor görevi var. Rumak. Bu görev uğruna devletle karşı karşıya gelmeyi bile göze alıyor. Bu nokta çok önemli. Çünkü Malkoçoğlu ilk defa devlete asilik etme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Sadakati devlete mi yoksa vicdanına ve verdiği söze mi? Büyük bir ikilem. Bu ahlaki ikilem karaktere müthiş bir derinlik katıyor. Ve fedakarlık teması Polat'ın annesi Zühre'nin ölümüyle zirveye ulaşıyor. Zühre düşman okuyla vurulduğu anda son nefesinde gerçeği açıklıyor. Polat, oğlun. İşte o an. Bu an Polat'ın intikam yeminini daha da kişisel ve anlamlı kılıyor. Ve böylece geliyoruz serinin Cüneyt Arkın'ın son filmine. Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri. Oğluyla yeni kavuşmuşken bu kez formül yine değişiyor. Yalnız kurt sonunda kendine bir sürü buluyor. Aynen öyle. Bu filmde Malkoçoğlu artık tek başına değil. Yanında Ölüm Fedaileri adını taşıyan koca Samsa, İlbey Zorbey kardeşler ve Bıçakçı Polat gibi her biri kendi alanında uzman yoldaşları var. Bir ekip olmuşlar. Evet, bu serideki yalnız kahraman temasından kardeşlik ve ekip çalışması temasına doğru önemli bir geçiş. Sanki bir 7 samuray veya muhteşem yedili havası var. Kesinlikle. Her bir yoldaşın kendine has bir yeteneği var. Biri bıçak ustası, diğeri gürs kullanıyor. Biri inanılmaz güçlü. Bu durum seriye farklı bir dinamizm ve zenginlik katıyor. Zafer artık tek bir kişinin değil, bir ekibin eseri. Filmin konusu da tam bir aksiyon fırtınası zaten. Görevleri Prens Arnold ile Sırp Prenses Elsa arasındaki siyasi evliliği engellemek ve tahtın gerçek varisi Prens Enrico'yu korumak, sürekli bir kaçış ve kovalamaca üzerine kurulu adeta bir yol hikayesi. Malkoçoğlu'nun sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda düzeni sağlayan, adaleti getiren ve doğru olanı koruyan bir lider olduğunu görüyoruz. Misyonunu tamamlıyor. Tamamlıyor. Tahtı gerçek sahibine,
Prens Enrico'ya teslim edip görevini bitirmesiyle karakterin misyonu da sona eriyor ve efsanesi tamamlanmış oluyor. 6 film boyunca evrilen, değişen ve derinleşen bir karakterin yolculuğunun sonuna geliyoruz. Böylece 6 filmlik bu efsanevi serüvenin sonuna geliyoruz. Siyah beyazdan renkliye uzanan bu yolculukta Malkoçoğlu gibi tarihi bir figür üzerinden bir dönemin sinemasını, hayallerini, korkularını ve tabii ki Cüneyt Arkın gibi bir ustayı anmak gerçekten çok kıymetliydi. Kesinlikle. Ve sadece bir oyuncu olarak değil, bu karakterlere kendi ruhunu, o inanılmaz fizikselliğini katan bir ekol olarak anmak gerekiyor. Malkaçoğlu Cüneyt Arkın'ın o eşsiz enerjisi ve adanmışlığı olmasaydı bu kadar ikonik olamazdı. Bu durağı geçtik ve bitirdik. Sıradaki durağa doğru yol alacağız. Sizler de gerek YouTube, gerekse Instagram, Facebook ve Twitter'dan yorum atarak yolculuğumuzdaki sıradaki durağı siz belirleyebilirsiniz. Evet, yorumlarınızı bekliyoruz. 4 sosyal medyadan da takiplerinizi bekliyoruz. Bu yolculukta sizleri aramızda görmek istiyoruz. Başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın, esen kalın, hoşça kalın, iyi günler.